Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilal-i Habeş radıyallahu an, Seyyidül Müezzinin. Bilal-i Habeş radıyallahu an, Habeşistanlı bir köleydi. Ümeyye bin Halef'in kölesi Bilal-i Habeş radıyallahu an, yüksek bir ruha sahipti ve hakikati arıyordu. Aradığı İslam nurundan başka bir şey değildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini yaymaya başlayınca Bilal-i Habeş radıyallahu an bu kutsi kervanın ilkler halkasında yer almaktan gecikmedi. Ruhunun ezeli ihtiyacını İslamiyetle gideriyordu. Efendisinin işlerini aksatmamak üzere zaman zaman Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor, mübarek sohbetini dinliyordu. Efendisi Ümeyye bin Halef İslamiyete şiddetle karşıydı. Bilal-i Habeş'in radıyallahu an Müslüman olmasını kesinlikle kabul etmezdi. Bilal-i Habeş'in radıyallahu an İslam'a girdiğini duyunca çılgına döndü. Yeni girdiği dinden onu caydırmak için her türlü baskıya başvurdu. Akıl almaz işkenceler tatbik etmeye başladı. Ellerini, ayaklarını bağlayarak kızgın kumların üzerine yatırıp karnının üzerine koca koca taşlar koyuyordu. Bu halde günlerce aç ve susuz bırakıyordu. Ya Muhammed'i inkar eder, putlarımıza taparsın yahut ölünceye kadar bu hal üzere kalırsın diyordu. Bilal-i Habeş radıyallahu an şayet dininden vazgeçer, Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem dil uzatırsa bütün işkenceler sona erecek, azat bile edecekti. Fakat o sabır kahramanı Bilal-i Habeş radıyallahu an bu zalim efendisine boyun eğmiyordu. Arzularının hiçbirini yerine getirmedi. Allah dedi, peygamber dedi. Hatta işkencelerin şiddetinden inlerken bile bir an olsun Allah'ı unutmadı. Daima Allah'ın birliğini haykırarak ehad, ehad dedi. Azılı müşrik Ümeyye bin Halef bu işkencelerle de yetinmeyip taşkınlığını daha da arttırarak Bilal-i Habeş'in radıyallahu an o mübarek boynuna ip takıp Mekke şaşkınlarının eline teslim etti. Onlar da Mekke tarafında dağ tepe demeden dolaştırıp işkence ettiler. Ümeyye bin Halef imanı zorbalıkla boğacağını sandı fakat aldandı. Bilal-i Habeş'in radıyallahu an imanı daha da parladı. O işkencelerinin hiddetini arttırdıkça Bilal-i Habeş radıyallahu an hep ehad, ehad dedi. Bilal-i Habeş'in radıyallahu an yanında bütün bu işkencelerin hiçbir değeri yoktu. Onu asıl üzen yoluna canını koyduğu zattan, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem uzak kalmaktı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hasretine dayanamıyordu. Bir gün yine böyle bir işkence altındayken yanından Hazreti Ebubekir radıyallahu anh geçiyordu. Bilal-i Habeş'in radıyallahu anh bu içler acısı halini gördükçe çok üzülüp dayanamayarak Ümeyye, Allah'tan kork, bu zorbalığa ne zamana kadar devam edeceksin diye çıkıştı. Ümeyye bin Halef utanmaz bir tavırla onu bozan sensin, putlarımızdan sen soğuttun, çok acıyorsan gel de kurtar diye küstahça karşılık verdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an tabii ki kurtarırım. Benim Müslüman olmayan bir kölem vardır. İstersen Bilal'e karşılık değişelim. Hem o Bilal'den daha güçlü ve kuvvetlidir diye teklifte bulundu. Ümeyye bin Halef teklifi kabul etti. Hazreti Ebubekir radıyallahu an böylece Bilal-i Habeşi radıyallahu an bu işkenceden kurtardı ve Allah için azat etti. Hazreti Ömer radıyallahu an bu olaya işaretle Ebubekir Efendimiz'dir, Efendimiz'i Bilal'i azat etmiştir derdi. Bilal-i Habeş radıyallahu an kendisini azat eden Hazreti Ebubekir'e radıyallahu an teşekkür ettikten sonra ona şöyle söyledi: eğer beni Allah rızası için azat ettiyseniz Allah yolunda çalışmam için beni serbest bırakın. Yok, beni kendinize hizmetkar yapmak için bu iyiliği yaptıysanız çalışacağım yeri gösterin ki çalışayım. Bu sözler karşısında son derece duygulanan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle dedi: evet, seni sadece ve sadece Allah rızası için azat ettim. Allah rızası için çalış. Onun rızasını kazansan bana yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler müminleri namaza çağırmak için müzakerede bulunuyorlardı. Nihayet birçok sahabenin gördüğü bir rüya üzerine müminlerin namaza çağrılması için ezanın bugünkü şekli benimsendi ve ezanı okuma vazifesi de Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a verildi. Günde 5 defa işittiğimiz ezanın ilki Bilal-i Habeş radıyallahu anh tarafından okundu. Sabahın erken saatlerinde yanık sesiyle okuduğu ezan-ı Muhammedi kalplerde derin izler bıraktı. Beni Neccar'dan bir kadın Bilal-i Habeşi'nin radıyallahu anh ezanı ile ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor.
Bizim ev mescidin etrafındaki evlerin en yükseğiydi. Bilal buraya erkenden gelir, tan ağarmasını beklerdi. Tan ağarınca da ezan okurdu. Onun ezanıyla müminler namaz kılmak üzere camiye akın ederdi. Ezan okuması emredildiği günden itibaren Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar ezanı hep o okumuştur. Bilal-i Habeşi'nin radıyallahu an en çok sevdiği şeylerden biri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kendisine "Bilal, kalk ezan oku" hitabıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ne mutlu Bilal'e, o müezzinlerin efendisidir" beyanıyla Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a olan sevgisini dile getirmişti. Bilal-i Habeş radıyallahu anh bütün İslam tarihinde müezzinlerin efendisi manasında Seyyidül Müezzinin unvanı ile yad edildi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye radıyallahu anh ezanı okuma vazifesini vermesi İslam düşmanlarını çılgına çevirdi. Eskiden köleleri olan biri bugün kalkıp onları açıktan açığa Allah'a çağırıyordu. Mekke'nin fethinden sonra Bilal-i Habeş radıyallahu anh Kabe'de ezan okurken kendi aralarında konuşan İslam'ın amansız düşmanları Muhammed ezan okutacak şu kara kargadan başka kimseyi bulamadı mı diyerek küstahlıklarını gösteriyorlardı. Fakirlerin, zayıfların böylesine şeref kazanmalarını, İslamiyetle yücelmelerini hazmedemiyorlardı. Hatta Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem "Şu Bilal gibi fakir ve kimsesiz kişileri yanından kovarsan sana iman edeceğiz. Bunlarla eşit olamayız" diyorlardı. İslam düşmanlarının kin ve nefretlerine karşı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sıcak sevgisini kazanan, kutsi, medih ve semalarına mazhar olan Bilal-i Habeş radıyallahu an müşriklerin söylediklerini aldırmazdı. İman zevki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi, mutluluğunun kaynağıydı. Maddi refahı yoktu. Kainatın efendisi olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile o da çok aşk dolaştı. Kalp ve ruhu huzur ve saadet içindeydi. Okuduğu ezanlarda o hazzı tattı ve tattırdı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Bilal-i Habeş radıyallahu anh'a "Ya Bilal, Miraç gecesinde Cebrail ile birlikte cennete girerken arkamda ayak seslerini duydum. Cebrail'e bu ayak sesleri kimindir diye sordum. Cebrail bana Bilal'indir dedi. Sen hangi hayırlı işleri yapıyorsun ki bu dereceye vardın diye sordu. Bilal-i Habeş radıyallahu anh şöyle söyledi. Ya Resulullah, farzları yerine getiriyorum. Bir de her zaman abdestte bulunmaya dikkat ediyorum. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki senası Bilal-i Habeş radıyallahu anh'ı gurura sevk etmedi. Daima tevazu ve mahviyet içinde bulundu. Kendisine faziletleri, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki senaları hatırlatıldığında "Daha dün Habeşli bir köle değil miydim?" derdi. Tevazu gösterdiğinden Cenab-ı Hak onun manevi makamını yüceltmişti. Cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylemişti. Bilal-i Habeş radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir, Hendek ve Uhud gibi birçok savaşa katıldı. Cihat etti. Allah'ın kelamını yüceltmek için çarpıştı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatı ruhunda derin bir yaraya yol açtı. Artık Medine'de kalamayacaktı. Çünkü Medine'nin dağları, taşları ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlatıyordu. Hz. Ebubekir radıyallahu anh beraber kalması için çok ısrar ettiyse de ikna edemedi. Bilal-i Habeş radıyallahu anh Şam'a gitti. Şam'da Hz. Ömer'in radıyallahu anh teşrifleri esnasında okuduğu bir ezanla bütün mücahitleri ağlattı. Şam'da gördüğü bir rüya üzerine Medine'yi ziyarete geldi. Hz. Hasan radıyallahu anh ve Hüseyin radıyallahu anh'ı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabri saadetinin yanında gördü. Eski hatıraları tazelendi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Medine'de hiç ezan okumamıştı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem "Bilal, kalk ezan oku" emrini almayı öylesine alışmıştı ki ondan sonra ezan okumaya dayanamıyordu. Fakat son olarak Medine'de bir ezan okumaya karar verdi. Okuduğu sabah ezanıyla Medine'de dağ, taş adeta Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hasretiyle tutuştu. Sokaklar insan seli oldu. Bütün ahali sokağa dökülmüştü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devrini hatırlıyor, ağlaşıyorlardı. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkmış Bilal-i Habeşi'ye ezan okutmuştu. O gün Medine'de ağlamayan kalmamıştı. Herkes Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem olan hasretini bir derece gidermişti. Bilal-i Habeş radıyallahu anh tekrardan Şam'a döndü. Hicretin 20. senesinde Şam'da vefat etti. Allah ondan razı olsun.